Deneklerle yaptığım çalışmalarda bazen insanların eski bir yaşamda öldürdükleri kurbanlarıyla bu yaşamlarında aynı ailede doğduklarını gördüm. Bu durumlarda onlar birbirleriyle olan karmalarını sevgiyle halletmeye çalışırlar. Bu o yumuşak yollardan biri olabilir. Ayrıca önceki bölümlerden birinde belirtildiği gibi insanın bu yaşamında geçmişte öldürdüğü kişinin hizmetkarı ya da koruyucusu olması, böylece yaşamını bu insana adayarak geçirmesi de bu karmayı halletmenin yumuşak bir yolu olabilir. Tutkunun ateşiyle işlenmiş bir cinayet gibi şiddet dolu bir karma borcunun geri ödenmesi birkaç yaşam alacaktır. Ve bu borcu geri ödeme yolları o cinayeti işleme yolları kadar sayısızdır. Bu işin içine karışan insanların bireysel karmalarına bağlı bir şeydir. Genelde onlar gelecek yaşamlarında öldürdükleri insanlarla sürekli bir tür yakın ilişki içinde olacaklardır. Ve çoğunlukla bu ilk birkaç yaşamda düşmanca bir ilişki olacaktır. Çünkü geçmişte öldürülmüş olan kişi bir nedenle eski katilinden korktuğunu ya da ondan nefret ettiğini hisseder ama bunun nedenini anlayamaz. Ve bu sırada eski katil kendisini onu tanımaya ve onun çevresinde olmaya zorunlu hisseder. Çünkü o geçmişte yaptığı şeyi telafi etmek istemektedir. Bu işi halletmek birkaç yaşam alır. Cinayet gibi şiddet dolu bir eylemde bulunan kişi, spiritüel kata gidip karmik devrelerine orada devam etmeden önce karmik devrelerin fiziksel kısmında kalması gereken zamanı neredeyse süresiz olarak uzatmış olur. O halde cinayet spiritüel katta o kadar kolay halledilmeyecek bir şey. İnsan onu fiziksel katta halletmek zorunda, öyle mi? Bunun gibi şiddetli karmaları fiziksel düzeyde halletmek en iyisidir. Çünkü fiziksel kat bu işin içerdiği şiddetli titreşimlerle başa çıkabilecek kadar yeterince temel bir düzeydir. Onu spiritüel katta halletmeye çalışmak ise bu hassas bir denge olduğundan diğer insanın karmasını karışıklığa itme, engelleme riskini içerir. Eğer bu karmasında çok güçlüyse o insanın daima yeniden öldürme olasılığı yok mudur? İşte ölümden sonra gidilen okulların amaçlarından biri de budur. Gelecek yaşamlarında yine öldürme eğilimi duymayacakları şekilde bu sorunu halletmelerine yardımcı olmak. Böylece onların bir kısır döngüye girmelerini önlemeye çalışırız. Eğer onlar bu şeyleri yapmaya devam ederlerse o zaman bu duygulardan kurtulacak kadar uzun süre orada kalmamış olurlar. Bu durumda dinlenme yerine giderler. Bunu size nasıl açıklayabilirim? Eğer bir ruh zarar gördüğü için değil de gelişmemiş olduğu için dinlenme yerinde bulunuyorsa ve eğer o fiziksel kata yeniden girmek istediğine karar verirse sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Siz onun fiziksel kata girmesine izin verirsiniz. Çünkü o sağlıklı bir ruhtur, sadece gelişmemiştir. Ama geçmiş bir yaşamında yaptığı şeyden ötürü zarar görmüş bir ruh, fiziksel kata girmek istese de bunu yapamayacaktır. Çünkü yarattığı zarar onun yüksek katlardan bir varlığın yardımı olmadan bunu yapmasını önleyecektir. Bazen bu zarar görmüş ruhun karmasının belli bir bölümünü halletmek üzere belli bir amaçla yeniden enkarne olmasına yardım edilir. Ama diğer zamanlarda ruh enkarne olmak istese bile eğer henüz bunun zamanı gelmemişse ona "Hayır, önce biraz daha şifa bulman gerekiyor" denir. Birinin öldükten hemen sonra yeniden enkarne olmaya çalıştığı vakalarla karşılaştım. Bunlar o tarafta pek vakit geçirmiyorlar. Evet, onlar geçiş dönemindeyken bu sık sık olur. Bir ruh bu aleme geçiş dönemini tamamladıktan sonra eğer hemen yeniden enkarne olmaya karar verirse ve eğer o sağlıklı bir ruhsa bunu yapabilir. Sadece bu durumda daha çok karma üzerinde çalışır. Ama çoğu ruh bu katta bir süre kalıp daha çok öğrenip gelişmeyi seçer. Çünkü burada yaptığınız öğrenim ve hazırlık bilinçaltınıza kaydolur ve bu enkarne olduktan sonra da tutumlarınıza ve bilgeliğinize yansır. Bu şekilde karmanızda daha çok başarılı olursunuz. O halde bir ruhun öldükten hemen sonra yeniden enkarne olması gerçekten iyi bir şey değil. Hayır, bu amaca zararı dokunabilecek bir seçim olabilir. Ama bazı ruhlar sabırsızdır.
Sanırım bazıları maddeyle o kadar sarılıp sarmalanmışlar ki var olan tek şeyin bu fiziksel kat olduğunu düşünüyorlar. Böyle hemen enkarne oldukları durumlarda ise karmik ilişkiler üzerinde çalışma ya da kendi kalıplarını görme şansları olmuyor. Evet, bunlar çoğunlukla yaşamlarının son derece karışık ve düzenlerinin bozuk olduğunu düşünen, "benim için hiçbir şey yolunda gitmiyor" diye yakınan insanlardır. İşler yolunda gitmez çünkü onlar organize olmamış bir halde geri gelmişlerdir. Bir anlamda onlar herhangi bir eylem planı yapmadan enkarne olmuşlardır. Doğru. Eğer bir ruh değişmek istemez görünüyorsa, bazen o iki enkarnasyon arasında özel bir yerde tutulur ve burada onun gelişip bir sonraki enkarnasyonuna hazırlanmasına yardım edilir. Ama bu çok hassas bir dengede tutulur ve çok dikkatlice yapılır. Bu ne tür bir denge olur? Bunu tarif etmek zordur. Bunun gibi özel sorunları çözmek için farklı bir kat vardır. O yüksek spiritüel katlar gibi uzun süreli çalışmalar için kullanılmaz. O en çok bir varlığın bir sonraki enkarnasyonuna daha iyi hazırlanıp karması üzerinde ilerleme kaydetmesi için belli bir sorunu halletmesine yardımcı olmak için kullanılır. Eğer bu böyle olmasaydı o varlık bir kısır döngüye yakalanıp asla bir ilerleme kaydedemezdi. Böylece onlara iki enkarnasyon arasında yardım edilir çünkü evrendeki her şeyin ilerlemeye devam etmesi gerekir. Bu özel yer bir okul gibi mi ya da o ne tür bir atmosfere sahip? Orası bir inziva yeri gibidir. Böylece onlar orada başkalarından uzakta yalıtılmış bir halde tutulurlar, öyle mi? Hayır, bunu meditasyon yapmak ve tefekküre dalmak için bir manastıra gitmeye benzetebiliriz. Orada onlar benzer sorunlara sahip varlıklarla ve bir ruhsal rehberle karşılaşırlar. Onlar orada bu sorunları çözmeli ve yapmış oldukları şeyi neden yaptıklarını ve bunların üstesinden gelebilmek için nasıl bir gelişme göstermeleri gerektiğini idrak etmelidirler. Burasını insanların kafasındaki cehenneme benzetemeyiz, öyle değil mi? Hayır, bu Hristiyanların geliştirdikleri bir kavramdır. Bu sözünü ettiğim yere uymaz. Cehennem kavramı Ortodoks Kilisesi'nin gücünü arttırmak ve Gnostiklerin etkisini yok etmek için siyasi bir gereç olarak geliştirilmiştir. Oysa bizim sözünü ettiğimiz hatalarınızı ve yapmış olduğunuz şeyleri öğrenip onlar üzerinde tefekküre dalmak için gittiğiniz bir kattır. Orada daima sizin gelişip bir sonraki enkarnasyonunuza hazırlanmanıza yardım etmeye gönüllü, gelişkin ruhlar vardır. Çünkü bu bir gelişme sürecidir. Bu bir çocuk yetiştirmeye benzer. Bir çocuk yanlış bir şey yaptığında onu kaldırıp fırına atmazsınız. Onu karşınıza alıp yaptığı yanlışı anlatır, davranışının neden yanlış olduğunu idrak etmesine yardımcı olur ve gelecekte benzer bir durumda kullanması için daha iyi bir eylem biçimi bulmasına yardımcı olursunuz. Ama hiçbir ahlaki değere sahip görülmeyen insanlar da var. Bu doğru çünkü bu her zaman işe yaramaz. İslah olmaz bazı varlıklar vardır ama ruhların çoğu gelişmek, daha olumlu hale gelmek ve ilerleme kaydetmek ister. Bu sadece onlarla konuşup kendilerini onlara sunulan bilgiye açmalarını sağlama meselesidir. Hayvani görünen birine ne olur? Böyleleri hiçbir ahlaki değere ya da vicdana sahip değilmiş gibi görünüyor ve aynı hataları tekrarlıyorlar. Bunlar çok gelişkin olmayan ruhlardır. Onlar bir hayali karmaya sahiptirler ama bunu pek umursamazlar. Onlar sadece fiziksel katta olmanın, fiziksel doyumundan zevk almak isterler. Onlar oluşturdukları yoğun karmaya pek aldırış etmezler. Bu katlarda başka özel bir yer vardır. Bu bir hastaneye benzetilebilir. Burası çok zarar görmüş ruhlar içindir ve biz onların daha iyi hale gelmelerine yardımcı olmaya çalışırız. Bu psikoterapiye epey benzer ve bu bazen uzun bir zaman alır. Kaydettiğiniz ilerleme o kadar küçüktür ki bunu saptamak zordur ve bu çok yavaş bir süreçtir. Bunlarla çok gelişkin ruhlar çalışırlar çünkü bu aşırı bir sabır ve bilgi gerektirir. Böyle bir varlıkla çalışabilmek o ruhun kendi karmasına da yardımcı olur, öyle değil mi? Evet, bunlar çok yüksek gelişim düzeyine erişmiş ruhlardır. Onlar sonsuz bir sabra sahiptirler.
Bazen birkaç enkarnasyondan sonra kendisine rağmen bazı insani duygular böyle bir varlığın kalbinde uyanmaya başlar ve o daha yüksek yaşam ve varoluş katları da olduğunu fark etmeye başlar. İşte o zaman karmasını değiştirmek için aktif bir biçimde çalışmaya başlar. Bu kata gelenlerin ne kadar zarar görmüş, tahrip olmuş ruhlar olduklarına bir örnek vermek için bunlardan birinin Adolf Hitler olduğunu söyleyebiliriz. O hastaneye yollanmıştı çünkü onun ruhu o kadar zarar görmemişti. O bu katın öğrenim bölümüne yani inziva yerine gönderilmişti. Onun düşünmek için sessiz bir zamana ihtiyacı vardı çünkü sinirleri alt üst olmuştu. Onun buradaki enkarnasyonunda sorun onun aşırı derecede yaratıcı enerjiye sahip bir insan olmasıydı. O yaratıcı bir deha olabilirdi ama bunun için gerekli bir çıkış yoluna sahip değildi. Çünkü yetiştiği depresyon dönemi öyle yaratıcı çıkış yolları sunmuyordu. Her dehanın ardında olduğu gibi onun yaratıcılığının ardında da aşırı miktarda enerji vardı. Bu yaratıcı enerjinin bir yerlerde başka bir çıkış yolu bulması gerekiyordu ve sonuçta bu onun yaşam görüşünü ve düşüncelerini çarpıttı ve nihai sonucu hazırladı. Olanlar ondan çok babasının karmasına yansımıştır. Şaşırarak, bu konuda hiç böyle düşünmemiştik. Çünkü sorunun kökü babası onun yaratıcı şeyler üzerinde çalışmasını reddettiğinde başlamıştı. Ama yine de tüm o korkunç şeyleri yapan Hitler'in kendisiydi. Bunu açıklamak zor. Nasıl ifade edeceğini düşünerek bir süre susar. O iyi niyetlerle başlamıştı. Bir sanatçı ya da mimar olmak istiyordu. Ama bu yönde gelişmesine izin verilmedi ve o noktadan sonra enerji çarpıklaşmaya başladı. Onun asıl yanlışı bu enerjiyle yaratıcı bir biçimde başa çıkamamak oldu. Böylece o yaratıcı bir biçimde kullanamadığı bu enerjiyi yıkıcılığa yöneltti. İşte onun halletmesi gereken esas şey buydu. Yani babası buna izin vermese bile eğer o daha yaratıcı bir çıkış yolu bulabilseydi, evet örneğin bir mühendis olabilirdi. Peki babasını suçlamak sorumluluğu başkasına yüklemek olmuyor mu? Hayır, Hitler de bu suçu paylaşmak zorunda elbette. Ama tek suçlu o olamaz. Çünkü sorun babasının geliştirdiği dar tutumlarla başlamıştır. Babası daha geniş bir tutum ve yaklaşım içinde olabilirdi. Ama yine de onun eylemlerinde bu kadar fanatik hale gelmesi gerekmiyormuş gibi görünüyor. Siz o dönemde neler olup bittiğini biliyorsunuz. Buna neden olan o yaratıcı enerjinin yoğunluğuydu. Eğer o bir sanatçı olabilseydi hiç kuşkusuz çılgın ve fanatik bir sanatçı olacaktı. Ama bu durumun onun bohemyalı olmasından kaynaklandığı düşünülecekti. En azından o zaman kimseye zarar vermemiş olacaktı. Doğru, belki kendisi dışında. Ama sonuçta kartopu bir çığa dönüşerek milyonlarca insanı etkiledi. Ben onun da hastaneye gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. O bu kadar zarar görmemişti. Yoldan sapmıştı ama zarar görmemişti. Onun esas ihtiyacı olan şey yaptığı şeyler üzerinde düşünebileceği sessiz bir zamandı. Oysa hastanede bulunan o ruhlar aynı karmayı sürekli olarak yinelemekten dolayı çok zarar görmüş ve artık o karmaya saplanıp kalmış ruhlardır. Oysa Adolf Hitler'in durumunda bu ilk kez onun başına geliyordu. O eski inkarnasyonlarında da güçlü bir yaratıcılık dürtüsüne sahipti ve bu yaratıcılığı geliştirebileceği durumlar içinde yaşamıştı. Ama bu yaşamında bu yaratıcılığın önü kesilmişti. Onun öğrenmesi gereken ders, işler onun istediği gibi gelişmediğinde bu enerjiyi nasıl kullanacağını öğrenmek, bu enerjiyi içinde yaşaması gereken kalıba uyacak bir biçimde kullanmaktı. Ve o bununla iyi bir biçimde başa çıkamamıştı. Bu onun karmasının gelecek bir yaşamda yeniden üzerinde çalışmak zorunda kalacağı esas bölümüdür. Yani arzu edilmeyen durumlarla başa çıkabilmek. Peki o yaptıklarıyla insanların yaşamlarını etkilemesi sonucunda kendisi için daha fazla karma yaratmadı mı?
Doğru, kendisi için daha fazla karma yarattı. Ancak bu çok yakınlarda meydana geldiğinden ne kadar karma yarattığını söylemek şu noktada zordur. Yani bunun henüz tümüyle analiz edilmediğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet, onun her şeyin dengesini nasıl etkilediğini ve daha ne kadar çok karmayı halletmesi gerektiğini görebilmek birkaç enkarnasyon alır. Onun yaşamının direkt bir sonucu olarak öldürülen milyonlarca insanı düşünüyorum da. Bu doğru. Onların öldürülme emirlerini o verdi ama o kısmen çevresindeki insanlar tarafından etkilenmişti. Ve o bu eylemlerden asıl cellatların aldıkları kadar direkt fiziksel zevk almamıştı. Söylemek istediğim şey şu ki o bu insanların öldürülmeleri için emir verdi ve bu onun karmasına yansır. Ama gaz odalarını inşa edip kullanma emirlerini alan gardiyanlar ve diğerleri bu insanların ölümlerini görmekten direkt fiziksel zevk almışlardır. Hitler o insanları bizzat öldürmedi ama bunu durduracak hiçbir şey de yapmadı. O bu insanların öldürülmeleri için izin verdi. İşte bu yüzden bu onun karmasına yansır. O diğerlerini bunu yapmaya teşvik etti ama bunu direkt olarak yapmayarak bir anlamda kendi ellerini kirletmedi. Onun buna izin veren bir siyasi sistem yaratmış olması karmasına kötü bir biçimde yansır. Bu sistemdeki birçok erkek de bunu yapmak istediği için yapıyordu. Onlar normal olarak topluma uyum sağlayamayan, gerçekten uyumsuz kişilerdi ve bu gaddarca suçları işlemekten de fiziksel bir zevk alıyorlardı. Ama Hitler soykırım yani bir ırkı tümüyle yok etme konusunda fanatik bir saplantıya sahipti ve bu fanatikliği ve zulmü ile Musevi ırkını yok etmeye başlamıştı. Evet, o saf Alman ırkından yani arı ırktan olmayan herkese, her ırka karşıydı. O sevgili Almanya'sının Amerika Birleşik Devletleri'nin 100-150 yıl önce bulunduğu aynı durumda olmasını, yani onun gelişip büyük bir güç haline gelebileceği ve halkın çoğalabileceği topraklara sahip olmasını istiyordu. O dev bir Alman ulusunu hedefliyor ve Amerikalılar gibi kültürleriyle tüm dünyayı etkileyebilmek istiyordu. Ve o bu hedefe erişmesine engel gördüğü her ırkı yok etmek istiyordu. Bu o sözünü ettiğimiz yaratıcı dürtünün saptırılma sürecinin bir parçasıydı. Çünkü birçok insana zarar vermeden bu hedefe erişilemeyeceği çok açıktı. Peki örneğin karın deşen Jack gibi biri konusunda ne diyeceksiniz? Onun o hayatında yaptıkları bir sonraki yaşamını etkilemeyecek midir? Kesinlikle etkileyecektir. Ancak size bir içgörü sunmamıza izin verin. Karın deşen Jack vakasında belki bu insan bu deneyiminden olumlu derslerde öğrenmiştir. Elbette o kurbanlarına çok zarar vermişti ve sizin toplumsal ölçütlerinize göre bunlar tiksindirici suçlardı. Ancak yine bu bireyin bu eylemlere katılmaktan dolayı bir şeyler öğrendiğini söyleyebiliriz. Belki düşkünlüğün insan yaşamına hiçbir saygı duymadan aşırı kendi isteklerine düşkünlüğün ne olduğu ile ilgili bir ders. Ayrıca belki kurbanlar dediğiniz o varlıkların da zor bir biçimde de olsa bu deneyimden alacakları dersler vardı. Ve belki buraya bir başka olasılığı da sokabiliriz. Bu olaya katılanların öyle görünmese de içsel olarak bu deneyimi yaşamaya gönüllü olduklarını söyleyebiliriz. Yani onların enkarne olmadan önceki planlama aşamasında bu olaya katılma konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyebiliriz. Ve böylece toplumumuza ahlaki standartlarımızın ölçülebileceği bir kıstas verme konusunda anlaştıklarını. Kabul edilir ya da edilemez toplumsal davranışın ne olduğunun bir örneğini verme konusunda. Olumlu ya da olumsuz tüm eylemlerden öğrenilen dersler olduğunu görüyor musunuz? Sadece o eyleme direkt olarak katılanlar için değil, o eyleme seyirci olanlar için de. Bunun kabul edilemeyecek ölçüde korkunç bir suç olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bu tür suçların dehşetini yadsımadan
Bu olaya katılan herkesin birçok ders aldığını da kabul edebiliriz. Ve burada yaşam gücünden de söz etmeliyiz. O bedende bulunan bilinç öldürülmemişti. O sadece bir başka varoluş katına aktarılmıştı. Bedeninizin her bir hücresindeki bu yaşam gücü asla yitirilmez. Sadece bir başka kata aktarılır. Bedenin basit fiziksel oluşumu düzenli, organize bir halden düzensiz bir hale dönüşür. Teknik olarak konuşursak ölüm, fiziksel bir düzeyde molekülleri yeniden düzenleyip bilinci kapalı ve sınırlı bir beden taşıtından özgür yapıda bir taşıta aktarmaktan başka bir şey değildir. Yaşam daima vardır ve daima var olacaktır. Birinin yaşamını almak diye bir şey yoktur. Çünkü yaşam sadece bir başka forma dönüşür. Peki başka bir insan tarafından vahşice öldürülen bir insan, yani kurban için bu travmatik bir deneyim değil midir? Bu büyük ölçüde ruhların ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı bir şeydir. Bir savaşta ölüp de hiç travma geçirmeden bu aleme gelen birçok ruh vardır. Çünkü onlar bu ölümün olacağını biliyorlardı ve bunu aynen kabul etmişlerdi. Diğerleri ise o kadar büyük bir travma geçirmişlerdi ki dinlenme yerine gitmek zorunda kaldılar. Bu her zaman eşit bir durum değildir. İki kişi aynı anda yan yana ve görünüşte aynı ölçüde bir travmayla ölebilirler. Ancak bunlardan biri bu ölüm yüzünden sarsıntı geçirebilir ama diğeri geçirmeyebilir. Bunun insanın yaşı ve önceki deneyimleriyle bir ilgisi var mıdır? Bu insanların bulundukları yaştan çok onların ruhsal olgunluk düzeyleriyle ilgili bir şeydir. Bir seferinde bana insanın yaşam biçimi kadar ölüm biçiminin de bir anlamı olduğunu söylemiştiniz. Evet, belli ölüm tipleri büyük ölçüde karmayı siler. Uzun yavaş ölümlerin o bireyi geliştirmesi murad edilir ve eğer o bu yolu öğrenip gelişirse büyük ölçüde iyi karma edinir. İntihar konusunda ne söyleyeceksiniz? Bunlar çok trajik vakalardır. Bu var olan en üzücü gerçeklerden biridir. Bu durumu bütünüyle tarif edecek sözcükler bulmak zordur. İntihar eden varlık yaptığı şeyin ağırlığını idrak etmelidir. Çünkü intiharla birlikte kişi sadece yaptığı anlaşmayı bozmakla kalmaz, onun ruh enerjisi de tam bir uyumsuzluğa düşer. İntihar ederek ölenler içinde bulundukları duruma bağlı olarak bazen hastaneye bazen de tefekkür bölgesine giderler. Burada bazı rehberler bu varlıklara intihar ederek yaşamlarına son vermenin neden son derece yanlış bir şey olduğunu açıklamakla görevlendirilirler. Yaşam çok değerli olduğundan kendi yaşamına son vermek bu alemde gerçekten günah sayılabilecek tek şeydir. Bunlar yaşamın anlamı ve ne yapmaları, neyi başarmaları gerektiği konusunda kafaları karışmış varlıklardır. Onlar acil karmalarını halletmek konusundaki çözümleri göremezler ve ölümden sonra yeniden enkarne olmadan önce görüşlerini genişletip hayatın daha büyük veçelerine bakmayı, böylece sorunlarından kaçmadan onlarla baş edebilmeyi öğrenirler. İntihar edenler normalde hemen enkarne olmazlar. Genelde bu çok travmatik bir durumdur. Onlar intihar etmelerine yol açan sorunu hemen enkarne olacak kadar kısa bir sürede çözemezler. Onlarla konuşulur ve onlara yardım edilir. Onlar neden intihar ettiklerini, onları bu noktaya neyin getirdiğini öğrenmek zorundadırlar. Çoğunlukla bununla yüzleşmeye hazır olabilmeleri uzun bir zaman alır. Eğer aşırı derecede kötü bir durumdaysalar, onları hayatta bu aşamaya, yaşamlarına son vermeyi düşünecek noktaya getiren travmayı unutmaları için dinlenme yerine götürülürler. İntihar o ruha sonraki yaşamlarında bir hayli olumlu karmayla temizlenmesi gereken olumsuz bir karma getirir. Eğer bu insanın yapabileceği en olumsuz şeyse, onlar enkarne olduklarında kendilerini cezalandırırlar mı? Bazen hemen o enkarnasyonda değil. Onlar bu enkarnasyonlarında genelde bir önceki yaşamlarındaki sorunların üzerinde çalışmazlar.
Bazen o sorunlarla yüzleşebilmeleri için birkaç inkarnasyon gerekir. Ama tüm sorunlarla eninde sonunda yüzleşmek ve onları halletmek zorundasınızdır. Bunu halletmenin en iyi yolu aynı sorunları uygun ölçüde içeren bir yaşama gelmektir. Ve o intihar karması bu kez o sorunlardan kaçmadan geniş kapsamlı bir yaşam sürüp o sorunları hallederek ödenir. İntihar karmasını ödeyip dengelemek birkaç yaşam alabilir. Böylece daha önce kaçındığınız sorunları bu kez çözerek yeniden doğru yola girersiniz. İntihar etmiş varlık onları kabul edebilir bir biçimde çözme yolunu öğrenene kadar aynı durum ve sorunla yüzleşmek zorundadır. Bundan asla kaçamazlar. Onlar sadece gelişimlerini geciktirip karışıklık yaratmış olurlar. Sizin bizim zaman kavramımız konusunda zorlandığınızı biliyorum. Ama bir intiharcının bu durumdan kurtulabilmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekir? Bu varlığın kendisine bağlıdır. Her ruh diğerleriyle aynı çabuklukta öğrenemez. Bu daha çok o ruhun içinde bulunduğu karmaşaya ve değersizlik ve kayıp duygularına bağlıdır. İntihar hafiflikle bağışlanamaz. Ama üzerinde çalışılarak bu başarılabilir. Hiçbir şeyin başarılması olanaksız değildir. Sadece bazı şeyler daha karmaşık olduğu için onların halledilmeleri diğerlerinden daha uzun zaman alır. İntiharın diğer insanların yaşamlarıyla bir ilgisi olur mu? Evet, çoğu kez biri intihar ettiğinde bu ailenin diğer üyelerinin bu deneyimden ders almaları için bir fırsat yaratır. Örneğin biri olan çocuğu kendini öldürür ve bu deneyim sonucunda anne oğluna aşırı zorbalık ettiğini fark eder ve daha anlayışlı olmayı öğrenir. O halde bu zor bir ders de olsa anne bu deneyimden bir şeyler öğrenmiştir. Bazı vakalarda bu intihar o aileye ya da geride kalan arkadaşlara borçlu olunan bir karma olamaz mı? İntihar asla karmanın bir parçası olamaz. İntihar bir özgür irade işidir. İntihar eden kişi kendi karmasını yarıda kesmiş olur ve bu onun açısından haklı bir davranış olamaz. Ben insanların enkarne olmadan önce o yaşamları ile ilgili bir anlaşma yaptıklarını duydum. Ve intihar bu anlaşmayı bozmak, taahhüdünü yerine getirmemek oluyor. Bir insan enkarne olmadan önce ruhsal rehberleriyle buluşup eğer iyi kararlar verebilirse bu hayatta ne kadar karmayı halledebileceğini konuşur. Bu neredeyse bir okul ödevine benzetilebilir. Kişi, bu hayatımda bunu başarmaya çalışacağım der. Şimdi eğer o kararlaştırdığı her şeyi başaramazsa bu ona kötü bir biçimde yansımaz. Önemli olan onun o konuda çalışması ve çaba göstermesidir. Ve o yarı yoldayken, işe daha henüz başlamışken intihar ederse, bu durumda sadece başarmaya çalışacağına içtenlikle söz verdiği şeyi başaramamış olmakla kalmaz ama halletmesi gereken daha fazla karma yaratmış olur. Bu yüzden bu her açıdan olumsuz bir deneyimdir. Ama eğer bir yaşamda belli bir işin yapılması gerekiyorsa ve eğer kişi bunu kısa bir sürede hallederse ve eğer bedeni bırakıp bu aleme geçmeyi isterse, bu durumda onun fiziksel alemde kalması gerekmez. O zaman onun fiziksel kattan uygun bir yolla ayrılması sağlanır. Burada asla hoş görülmeyen şey bir işi başarmadan önce bedeni bırakmaktır.